yüksek dağları, tabi güzel virajları, kimi zaman yemyeşil, kimi zaman kurak topraklarıyla, yoksulluğu, kendine özgü takvimi, diliyle çok farklı bir ülke Etiyopya. Afrika'nın rengi insanı sürekli şaşırtan Etiyopya'da devam ediyor. Sabah erken saatlerde rotamı Etiyopya'nın güneydoğusuna çevirip Debrezeyt'e doğru yola çıktım. Etiyopya'nın yerel yiyeceğinin adı injera. İnjera böyle bizim kayganamıza benzeyen yumuşak bir hamur. Tabağa veya tepsiye konuluyor. Üzerine çeşitli soslar veya et konup yenilebiliyor. Buranın yerel yiyeceği. Bu yiyecekte tef denilen bitkiden üretiliyor. Debrezeyt, Addis Ababa arasında da oldukça fazla tef tarlaları var. Debrezeyt, Addis Ababa'ya yaklaşık 40 kilometre mesafede ve sayfiye yeri olarak kullanılıyor. Birçok gölün olduğu bu bölge ülkenin gelişen turizm merkezlerinden. Oldukça düzenli şehir merkezinden geçip daha önceden bilgi aldığım Hora Gölü'ne doğru devam ettim. Göl, rengi ve dinginliğiyle insana huzur veriyor. Orada sohbet ettiğim Samuel, bir tepe gösterip buradan manzaranın harika olduğunu ve 3 gölü birden görebileceğimi söyleyince rotamı oraya çevirdim. Bundan sonra galiba motosiklet yolu bitti. Yürüyerek devam edeceğim. Motor yolu bitince tabana kuvvet tırmandığım tepeden 3 gölü ve sakin şehri görmek mümkün. Debrezeyt'te sabahleyin kahve içerken, kahvaltı yaparken insanlarla konuştum. Buranın turizminin gelişmekte olduğunu söylediler. Özellikle buradan bahsettiler. Motorla bir yere kadar geldim, aslında gelinebilirmiş ama zor bir yol. Bu tepeyi anlattılar bana. Özellikle şöyle söylediler. Burada 3 tane gölü birden görebiliyorum. Bunlardan bir tanesi Hora Gölü. Rengi birazcık farklı, krater gölü gibi, bilmiyorum neden. Sonra hemen arka tarafıma geldiğimde en uzakta görünen bir Babogaya Gölü diye bir göl daha var. Hemen bu kenara döndüğümde de Çangılaka Gölü'nü görmek mümkün. Bu göllerin alttan birbirine bağlı olduğunu söylüyorlar. Ne kadar doğru bilmiyorum ama ısrarla söylediler. Alman bilim adamları buraya gelmişler. Bir balığa bir verici takmışlar ve balığı göle bırakmışlar. Sonra o balık başka bir gölden çıkmış ve orada yakalamışlar. Dediğim gibi onların anlattığına göre burada bulunan göller birbirine alttan bağlıymış. Ben burada 3 tanesini görüyorum ama onların söylediğine göre daha Nazaret'e doğru, Adama'ya doğru önümde daha 4 göl var. Bu bölgede 7 tane göl olduğu söyleniyor. Yolumun üzerinde bir tabela gördüğümde isim bana tanıdık geldi ve durdum. Vorku Bikila, bir dünya şampiyonu atlet. Yanımdaki insanı tanımıyor olabilirsiniz. Ben de zaten ismini görene kadar onu sima olarak tanımıyordum. Addis Ababa'dan Debrezeyt, Nazaret yoluna giderken Dukam'da durdum. Çünkü beni bir tabela dikkatimi çekti. Ben 42 yaşındayım. Benim zamanımdan kalma bir atlet var. Orku Bikila. How are you, my friend? I'm fine, thank you. You okay? I'm okay. Oh, nice to meet you. Really, Nice to meet you I'm too. so exciting. I'm so exciting. Ona çok heyecanlı olduğumu, bir şampiyonla tanıştığımı söyledim. I met the world champion is the first time. Okay. Really. İlk defa bir dünya şampiyonu atletle tanışıyorum.
Şampiyon atletizmden kazandığı paralarla kendine bir otel açmış. Burada şampiyon olduğu Zürih'te faslı atleti geçtiği yarış var. Aşağıda Washington'da, Amerika'da White House'da evet. Clinton. Beyaz Saray'da Bill Clinton'la beraber yarıştığı yarış var. Vorku Bikila ile otelin duvarlarını süsleyen fotoğraflarından anılarını tazeleyip ailesiyle de tanışıp sohbet ettim. Geceyi onun otelinde geçirip sabah erkenden Sodere'ye doğru yola çıktım. Gece Vorku Bikila'nın otelinde kaldım. Bugün biraz erken kalktım. Gün doğarken yola çıkmak istiyorum. Çünkü doğuya doğru hareket edeceğim. Buradan Somaliland'a gidiyorum. Yolumun üzerinde göreceğim birkaç tane enteresan yer var. Sodare gibi, Avaş gibi, Harar şehri gibi. Bu gece Harar'a ulaşmaya çalışacağım ama diğer taraflar güzel olursa orada da kalabilirim. Bugünkü planım doğuya doğru gidebilmek. Onun için şimdi sabah erken saatte kuşlar öterken yola çıkıyorum. Adama yani Nazaret'e vardığımda bir kafede oturup hem kahvaltı yaptım hem de insanlardan bölge hakkında bilgiler aldım. Bana sorduğum kaplıcaların yolunu tarif ettiler. Ama ben yine normal yoldan ziyade farklı yollardan gitmeyi tercih ettim. Motorcular burada ne demek istediğimi anlayacaklardır. Endurocu kaybolmaz, keşfeder. Bu keşif yolumu Avaş Nehri ile kesiştirdi. Ben de bu doğa harikası yerde kamp yapma fırsatını kaçırmadım. Afrika'da gezmek bazen gerçekten cesaret istiyor. Cesaretiniz yoksa böyle güzel doğa manzaralarını kaçırmanız işten bile değil. Birazcık cesaret, birazcık önden bilgi toplamayla gerçekten çok huzurlu günler, çok güzel şeyler görebilirsiniz. Normalde böyle bir havada kamp ateşine çok ihtiyacım olmayabilir ama buraya gelirken bir sürü insanla görüştüm. Zaten Etiyopya'ya geldiğimden beri sürekli sırtlanlarla iç içeyim. Yani her tarafta sırtlan görüyorum. Sabahları yolda giderken asfaltta arabaların çarpıp öldürdüğü sırtlanları görüyorum. Ulusal Parkı'na çok yakın bir yer. Dolayısıyla beni uyardılar. Kamp yapmak için iyi bir yer ama vahşi hayvanlara karşı kendini korumalısın dediler. Ben de ateş yakıyorum çünkü ateş her vahşi hayvan için bir caydırıcı. Bana da kendime de bir güvence olsun diye bir ateş yaktım. Kampımı topladıktan sonra rotamı konaklayacağım tesise çevirdim. Afrika insanı sürekli şaşırtıyor çünkü bundan daha birkaç saat öncesine kadar yaklaşık 2500 metrelerde motor sürüyordum. Şu anda deniz seviyesine daha fazla yaklaştım. Orada hava çok serindi, özellikle sabah erken çıktığımda. Şimdi cidden çok terledim. Nazaret'e, Adama'ya yakın Sodare bölgesindeyim. Buranın özelliği yer altından kaynar suların çıkması, kaplıcaların çıkması. Bu bölgede birkaç tane de otel var. Bu kaynar suları, kaplıcaları kendi tesislerine alıp kullanıyorlar. Ben de otellerden birine gidip birazcık istirahat edeceğim. Böyle irili ufaklı bir sürü havuza rastlamak mümkün. Bu birazcık daha diğerine nazaran biraz daha ılık bir su. Aslında gönül şunun içerisine hemen girmek istiyor ama bir tesiste bu sudan faydalanmak daha doğru olur gibime geliyor. Çünkü
Hiçbir şey bilmiyorum şu anda bununla ilgili. İçinde bir canlı olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bu kadar sıcak suda bir şey yaşayabilme ihtimali yok ama gene de emniyeti elden bırakmamak lazım. Oteli beklemek lazım. Yeraltı kaynak sularının bulunduğu araziden asfalt yola çıkıp Sodarya'ya doğru devam ettim. Burada insanlarla maymunlar iç içe yaşıyor. Etrafımda şu anda ekmeği koyduğum anda onlarcası var. Bana buradaki güvenlik görevlileri öğretti. Buradaki maymunlar ekmeğe geliyorlar. Bunu buraya bıraktıktan sonra zaten yaklaşık 5-10 saniye sonra hepsi burada olacaklar. Öyle söylediler, bilmiyorum. Göreceğiz. Kısa bir sürüşten sonra oteli bulup önce bana anlatılan maymun besleme seansına katılıp odama gidip yerleştikten sonra doğruca karnımı doyurmaya gittim. Yaklaşık 2 aydır yollardayım. Aslında geziyorum. Ne olursa olsun fiziksel bir yorgunluk oluyor. Birazcık kendimi şımartmaya karar verdim. Çünkü buraya geldiğimde bu otelin imkanlarını gördüm. Çok güzel. Sıcak su kaplıcaları var. Masaj imkanı var. Çok güzel yemekler var. Galiba bir gece burada kalıp kendimi şımartacağım. Birazcık dinleneceğim. Burada mahaberavi söyledim. Mahaberavi incara ekmeğinin üzerinde çeşitli yemeklerin bir karışımı. Bizim karışık kebaba benziyor. Hem et var, hem tavuk var, soğan var, şiro sos var, yumurta var. Gerçekten eğer ki Etiyopya lezzetlerini tatmak istiyorsanız mahaberavi söyleyebilirsiniz. Sonrasında günün en keyifli dakikaları için doğruca kaplıca bölümüne gittim. Sodere'ye gelirken doğal kaynak suları gördüm, doğal kaplıcalar gördüm. Onlar belli alanlarda toplandıktan sonra burada insanların hizmetine sunuluyor. Ben de onlarla beraber burada bu sıcak suyun keyfine varacağım. Tesiste banyo alanlarının yanı sıra irili ufaklı havuzlarda insanlar bu sudan faydalanıyorlar. Gerçekten iyi vakit geçirip dinlendiğim tesisten ayrılıp çok merak ettiğim Harar şehrine ulaşmak için kat etmem gereken uzun yolculuğuma başladım. Yolumun üzerinde rastladığım insanlarla sohbet ederek yoluma devam ettim. Doğuya gittikçe zaman zaman kurak bölgelerden geçtim. Afar bölgesinde tozun, kurak toprakların ve kavurucu sıcağın oluşturduğu coğrafyada insanların yaşam biçimlerinin değişimini de görmek mümkün. Yiyecek bir şeyler baktım ama böyle küçük köylere denk geliyorum ara sıra. Buralarda yiyecek bir şeyler baktım. Bulma imkanı yok. Galiba büyük bir şehre gidene kadar sabretmek zorundayım.
Harika manzaralı bir gölün ortasından geçen yolda motor sürmek insana gerçekten keyif veriyor. Doğuya Somaliland sınırına doğru ilerliyorum. Yolumun üzerinde Avaş Ulusal Parkı var. Avaş Ulusal Parkı'nın içerisinde vahşi hayat devam ediyor. İçeride kunular, timsahlar ve farklı vahşi hayvanlar var. Fakat benim için bir şanssız durum söz konusu ki o da bu 13. madde, zaten uğursuz bir numara. Diyor ki lütfen diyor içeriye bisikletle veya motorla girmeyi. Sorduğumda dediler ki burası vahşi bir doğa. Sen motorla girersen senin can güvenliğini hiç kimse sağlayamaz. Yolda kazı yapan, bir şeylerle uğraşan insanlara rastladım. Onlar kendilerine ev yapıyorlarmış. Betino ha? Betno abi. Betno, Betno. Adına da Betno diyorlar. Sonunda hedeflediğim Harar şehrine ulaştım. Etiyopya'da akşamları hava karardıktan sonra motor kullanmak gerçekten çok tehlikeli. Çünkü önünüze bir sürü hayvan çıkabilir, insanlar yollarda yürüyor, hava karanlık. Ben de aslında bugün birazcık şanslıyım çünkü Sodare'den yola çıktıktan sonra kilometre olarak baktığımda bir günde alınabilecek yol gibi görünüyor. Haritada aslında düzgün gösteriyor ama yaklaşık 300-350 kilometre sürekli dağa çıktım ve dağa indim. Sürekli virajları döndüm. Zaman olarak bana çok zaman kaybettirdi. Ama tabii çok keyifliydi. Yani bir motorcunun isteyebileceği en güzel şey viraj dönmek. Allah'tan ki Harar'a tam hava kararmak üzereyken yetiştim. Kendime de bir otel buldum. Bu gece burada kalacağım, dinleneceğim. Yarın sabah da şehri gezeceğim. Sabah motorumla dolaşmaya çıktığım Harar, şu ana kadar gördüğüm Etiyopya yerleşim yerlerinden tamamen farklı. Etiyopya için, belki de Afrika için en önemli şehirlerden bir tanesindeyim. Harar şehri. Harar şehrinin özelliği şu, Mekke'den Medine'ye hicretten önce ilk hicret Harar şehrine yapılmış ve Afrika'ya İslamiyet, Afrika'ya Müslümanlık bu şehirden dağılmış. Şehir, antik şehir dünya mirası olarak kabul ediliyor ve koruma altına alınmış bir şehir. 5 metre, 7 metre civarında duvarlarla etrafı kapalı ve arkamda görmüş olduğunuz kapılar gibi kapılardan giriliyor şehre. Birazdan ben de bir kapısından içeri gidip bu şehrin sokaklarında dolaşacağım ve kaybolacağım. Harar'ın dünya mirasına alınan bu şehri yanımda görmüş olduğunuz bu duvarlarla çevrili ve şehre sadece 5 tane kapıdan giriş yapabiliyorsunuz. Bu dünya mirasına alınan şehirle ilgili. Etrafında çok geniş bir yerleşim alanı var. Harar çok büyük bir şehir. Yaklaşık 200 bin tane insan yaşıyor burada. Ama eskiden kalma asıl şehir merkezi bu yanımda görmüş olduğunuz duvarların arkasında yaşayan şehir. Harar'da Osmanlı izlerini görmek mümkün. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönemlerinde ve son 1815'li yıllarda Osmanlı İmparatorluğu buraya çeşitli seferler düzenlemiş ve buranın kontrolünü eline almış. Bu bölgede özellikle Grand Cami, Türk Camii denilen bu cami de var. Türklerden kalma birçok eser var. Hatta çok enteresan bir şey. Burada siyahi tenli insanlar var. Etiyopyalılar çok uzun bir süre
Hararlara Türk demişler. Çünkü Osmanlıların buradaki etkisini biliyorlar. Hala Türklerin kim olduğunu bilmeyen, Osmanlı'nın kim olduğunu bilmeyen ama Türk diye anılan insanlarla Harar sokaklarında karşılaşmak mümkün. Şehrin etrafında motorumla bir tur attıktan sonra bu daracık sokaklarda dolaşabilmek için motorumu otele bırakıp bir tuktukla tekrar şehre döndüm. Harar sokaklarında hem hayata karışıp dolaşırken acı biberi çok seven annem için de en acı biberi bulmak için hemen hemen her yere girip çıktım. Burada yol üstünde terziler var. Böyle daha doğrusu terzi dediğim hemen hemen herkesin makinesi var. Yukarıki dükkandan kumaşlarını alan insanlar buraya getirip veriyorlar ve parça başı anlaşıp eşyalarını diktirebiliyorlar. Bu arkadaşın adı Abdurrahman. Abdurrahman Ali. Abdurrahman Ali de burada günlük kazancını çıkartmaya çalışıyor. Yol üzerinde çeşitli yiyecekler satıyorlar. İşte piriperi denilen acı biberler satıyorlar. Mısır közlüyorlar. Onlardan var. Bir de haşlanmış patates satıyorlar. Ben de haşlanmış patates alacağım buradan biraz. Şu anda Büyük Cami'deyiz. Büyük Cami Harar'a Osmanlı döneminde yapılan bir cami. Bu yüzden burada yaşayan Müslümanlar Türkleri ve Osmanlı kökeninden gelen Türkleri gerçekten çok seviyorlar. Bize ciddi sevgi gösterilerinde bulunuyorlar. Her konuda yardımcı oluyorlar. Bu camiye normalde Müslüman olmayanın girmesi yasak. Yani bırakın çekim yapmayı, girmesi bile yasak. Ama biz hem memleketimizden hem de dinimizden dolayı buraya çok rahatlıkla gelip çekim yapabiliyoruz. Osmanlı'dan kalan büyük camiyi Müslüman olmayanların ziyaretine pek sıcak bakılmıyor. Ben adımdan ve dinimden dolayı camiyi çok rahat gezip çekim yapabildim. Camide ibadet sonrası hadis okuma ve sohbetler yapılıyor. Benim her zaman küçük arkadaşlarım oluyor. Çünkü onlar çok meraklı, hiçbir şeye para istemiyorlar, pul istemiyorlar. Sadece benimle dolaşmak istiyorlar. Harar'ın 5 tane kapısı var. Duvarlarla çevrili bu şehir. Bir tanesi de bu arkamda görünen Agobari kapısı. Buradan geçerken bir tane genç bana seslendi. Dedi ki bu kapının adını biliyor musun? Bilmiyorum dedim. Agobari olduğunu söyledi ve bana Harar şehrini gösterebileceğini söyledi. Lisanslı bir rehber değil ama Sami Muhammed Adem bugün Harar'ı gezerken benim rehberim olacak. Şehri avucunun içi gibi bilen küçük rehberim hem şehri gezip anlamamda hem de istediğim her şeyi çabucak bulmamda
bana çok yardımcı oldu. Şehirde 65 adet cami olduğu söylense de ben birkaç camiden fazlasını göremedim. Tamamen Müslüman topluluğun yaşadığı şehirde insanlar Türk olduğumu duyunca bana çok samimi ve sıcak davrandılar. Sık sık neşeli sohbetler yapma imkanı buldum. Harar'da Magalagudo denilen meydandayım. Burası Harar'ın en büyük meydanı. Ne ararsanız burada bulabilirsiniz. Sebzeler var, ayakkabılar var, kumaşlar var. Küçük bir yer ama bütün ihtiyaçlarınızı burada karşılayabilirsiniz. Zaten Hararlı insanlar da buradan gelip ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Dinlenmek lazım. Dinlenirken de kahve içmek lazım. En güzeli bir sokak kahvesinde Meleke'den kahve içmek. Burada bir yere oturduğunuz zaman etrafınızdan ilgi hiç eksik olmuyor. Onlarca insan bir anda toplanıyor. Ve şu anda bütün Harar'da Mustafa adında bir Türk'ün dolaştığını herkes biliyor. Çünkü nereden geçersem geçeyim herkes bana adımla selam veriyor. Sokaktan geçerken içeriden biri seslendi. Gel içeri diye. Haptamu. İçeri girdim. Burası klasik bir Harari evi. Hararlılar bu tür evlerde yaşıyorlar. Büyük bir yaşam alanı içerisinde setlerden oluşmuş insanlar buralarda yatıyorlar, oturuyorlar. Tarihi şehrin dışında düzenli ve modern bir yapılaşma var. Harar şehrinde yapılabilecek en değişik aktivitelerden biri için havanın kararmasını beklemem gerekti. Korkunç görünen ve çok tehlikeli ama bence artık neredeyse evcilleşmiş bu hayvanları yakından görmek insanı ürkütürken heyecan da veriyor. Gördüğünüz gibi ben de artık bir Heineman sırtlan adam oldum. Ağzımla, elimle onları besledim. Sınıra varmak için erkenden yola çıktım. Somaliland sınırına yaklaşık 100 kilometre mesafede olan Harar'dan ayrılıyorum. Artık Somaliland sınırına doğru süreceğim. Etiyopya'ya, dolayısıyla Harar'a da şimdilik veda etme vakti geldi. İlk önce Somaliland'a geçeceğim. Oradan Cibuti'ye geçeceğim. Çok zor bir yol var orada. 400 kilometrelik bir çöl yolu. Orayı geçebilirsem Somaliland'den Cibuti'ye geçmek istiyorum ve oradan tekrar Etiyopya'ya gideceğim. Tekrar Etiyopya'ya dönene kadar şimdilik hoşça kal Etiyopya diyorum. Motorumu Etiyopya'dan başka bir ülkeye ve başka bir maceraya doğru sürdüm. Benim maceram sizlerin keyfi olsun.